Ben hayatımda böyle bir güvercin besleme ortamı görmedim. Bu kuşlar şu an Konya dışında hakikaten yok mu peki? Özelliği ve güzelliği olan güvercin bu. Enseli gök dediğimiz bu. Rahmetlik bunu ilk zamanlar Hazreti Mevlana Konya'ya getirmiş. İlk bugün kaç kişi var derseniz 40 kişi ya çıkar ya çıkmaz. Bunun 27 kuyruğu var, onun 33 kuyruğu vardı. Toplamda 4 çeşit güvercin var, Selçuklu güvercin. Bu güvercinin kuyruk yapısı böyle bak güzel, kendiliğinden kıvırcık olacak. Saray bunları özel besliyor, kendine özel, dışarıya yaymıyor. Böyle beğendiği, sevdiği, saraya yakın bir aile varsa hediye ediyor. Bu enseli gökün gözleri güzel, küçük olur böyle. Enseli kara gibi iri gözlü olmaz. Şurayı bir göstermem lazım. Ben böyle bir manzara hiçbir yerde görmedim. Böyle bir cam mekan yapılmış. Bu özel bir cam galiba, Tabii değil mi? özel, kırılmaz cam. Cam var, cam mekan var. Bakın burada böyle bir oturma grubu var, görüyorsunuz. Misafirlerimiz var, gösterebiliriz. Bak böyle misafirler oturuyorlar. Herkes, yani millet böyle çayını alıyor, içerken böyle güvercinleri mi seyrediyor? Evet. Dün akşam Instagram'da bir hikaye çekmiştim. Selçuklu güvercinleriyle alakalı. Alüminyumcu Mevlüt abi bizi gece gece Konya'da evine davet etti. Ben böyle bir ev, böyle bir salon görmedim. Salonun baş köşesi güvercin kümesi. Kalın cam var. Herkes koltuklara oturuyor. Koltuklarda karşıda Gümüşlük'te, vitrinde güvercin kümesini seyrediyoruz. Vallahi YouTube'da videosunu yaptım, yakında yayınlayacağım. Bu güvercinler Selçuklu saray güvercinleriydi. Alaaddin Keykubatı'nın sarayında, hatta Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin tekkesinin avlusunda kanat çırparlar. O gurgurları, huhuları ile zikre ahenk katarlardı. O Selçuklu kat kat kuyrukları olan güvercinler, bakın Kubat Abad Sarayı'nda kendilerine ne kadar güzel yer bulmuşlar. İşte bu güvercinleri Çinilerde gördüğümüz gibi kümeslerde de görmek istiyorum. Bu arada Selçuklu güvercinlerini sadece Çin'e değil, aynı zamanda alçıya da yansıtmış Selçuklular. Kubat Abad Sarayı'nın alçı nişleri var. Nasıl güzel. Bakın bu gördüğünüz nişler kazılarda çıktı ortaya. Hatta internette kazıda ilk bulunduğu hali fotoğrafları var. Şaşırırsınız. Toprağın içinde Moğollar yıkmışlar. Kubat-Abad Sarayı'nın salon duvar nişleri, anladınız değil mi? Hani böyle oyuklar olur. Salonlarınızda böyle içine süs eşyaları, kandiller koyarsınız. İşte bu alçı nişlerin, bu gördüğünüz alçı nişlerin köşelerinde o katlı kuyrukları olan, bakın bunlar tavus kuşu falan değil. Bunlar Selçuklu güvercinleri. O kadar güzel işlenmiş ki bunlar da burada duruyor. Şu an soyu tükenmek üzere bu güvercinin. Çok az sayıda var. Çok az sayıda yaşlı amca bakıyor. Çoğaltalım lütfen. Konya'da gözümüzü nereye çevirsek illaki bir Selçuklu eserinin stilize edilmiş bir halini görmekteyiz. Ve bir otel lobisinde karşımıza yine bir Selçuklu güvercini çıkıyor. Evet, orijinali Kubat Abad Sarayı'nda bulunan o dalgalı kuyrukları hacimli, hem üstten hem alttan gözüken, işte karşınızda bugün hala sayıları çok azalsa da ayakta olan Selçuklu güvercinin stilize edilmiş bir halinin bir otel lobisinde kendisini bulmuş hali. Konya şehir surlarının bir dönem üzerinde bulunan bu kabartmaları incelerken onların aralarında bir Selçuklu güvercini yine bize göz kırpıyor. Şimdi mesela Selçuklu güvercinlerine Konyalılar ne derler? Enseli. Enseli derler. Evet. Neden enseli derler? Kuyruk yapısı enseye doğru, yani kafasını geriye çevirip kuyruğuyla ensesi birleştiği için şu şekilde bir V formu oluşturuyor. O yüzden Konya dilinde, halk arasında bu Selçuklu güvercinlerine enseli diye tabir ediyorlar. Ve bakıyoruz mitolojik bir canlı. Canlının gövdesi enseli dediğimiz Selçuklu güvercini, baş kısmı insan. Çünkü kuşun kuyruğu gördüğünüz gibi enseye doğru gelmekte. 800 yıl önceki bir Selçuklu güvercini Konya surlarında ve korunmuş, günümüze kadar bu şekilde gelmiş. Ondan dolayı bu tür önem arz etmekte.
ve kesinlikle gelecek nesillere aktarılmak zorunda. Kıymetli tarihseverler, size Osmanlı'yı anlattığım kadar Selçuklu'yu da anlatmaya çalışıyorum. Selçuklu dediğimiz zaman Büyük Selçuklusu, Anadolu Selçuklusu. Bu insanların sanatı, bu insanların savaşı, mücadeleleri, tarihi şahsiyetleri, bilim adamları ve onları konuştuğumuz kadar bu insanların sanatlarına yansıttıkları bir takım değerleri de anlamak ve anlatmak zorundayız. Mesela Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kubat Abat, saray çimleri. Baktığınız zaman bunlarda mitolojik canlılar gördüğümüz gibi bu insanların hayatlarında yer etmiş bir takım farklı canlıları, kuşları, ne bileyim binitlerini, atlarını, köpeklerini, yırtıcı leoparlarını, av hayvanlarını da görüyoruz. Ve Selçuklu markasıyla eşdeğer günümüze 800 yıl sonrasına ulaşmış çok az canlı geldi. Bugün bu videoda sizi onlardan bir tanesiyle buluşturacağım. Alaaddin Keykubat'ın sarayının bahçesinde otururken, yanındaki havuzun şu su şırıltısını dinlerken, yanında gezen güvercinleri görmek ister misiniz? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin tekkesinde talebeleriyle sohbet ederken, onun yanında tekkenin çatısından yere uçuşup kalkan, kanat vuran, zikir halkasında kanat sesleriyle, huhularıyla onlara renk ve ahenk katan Selçuklu güvercinlerini yakından görmek, bilmek ister misiniz? İşte bunlar mümkün. Konya halkı yüzyıllar boyunca bu muhteşem Selçuklu saray güvercinlerini korumuşlar. Selçuklu döneminde bu güvercinin sarayın dışına çıkarılması, hele başkent Konya'nın dışına çıkarılması yasakmış. Selçuklu devleti bitmiş ve onlar bu kuşları gözü gibi korumuşlar. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece Konya'da çok az sayıda yaşı ilerlemiş amcamız bakıyor bunlara. Ödümüz kopuyor soyları tükenecek diye. Konya'ya geldik ve Konya'da Selçuklu güvercinlerine en ciddi anlamda sahip çıkan girişimcilerimizden evine misafir olduk. Mevlüt abimiz. Biz Mevlüt Karakoy olarak biliyoruz kendisini ama onu Konyalılar alüminyumcu Mevlüt olarak biliyorlar. Hakikaten bir kuş ancak böyle beslenir. Yani oturduğu yerde, misafirleri ağırladığı yerde muhteşem bir ortamda bizi ağırlayacak. Birazdan ben sizi hem Mevlüt Karakaya ile hem de onun güvercinlerine buluşturacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, Mevlüt abinin mekanına geldik. Dedim ya, ben hayatımda böyle bir güvercin besleme ortamı görmedim. Mevlüt abi nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Buyurun. Yerinizi açtınız, çok sağ olasınız. Buyurun abi. Buyur. Ya şimdi öyle enteresan bir yer yapmış Mevlüt Bey. Kuşlarımız bu tarafta. Bir camekan var. Burada bir oturma grupları var. Bu oturma yerinde dostları geliyor, burada oturuyorlar, konuşuyorlar. Ben şimdi özellikle şeyi merak ediyorum. Siz Konyalısınız. Konyalıyım tabii. Burası Meram Meram Dere. Meram Dere Dere bölgesi geçiyor. Siz Selçuklu güvercinlerini şu an Konya'da en ciddi anlamda besleyen kişilerden birisiniz. Doğru, doğru. Bu kuşlar şu an Konya dışında hakikaten yok mu peki? Yani çok az ya. Böyle birilerimizin eşi dostunun sayesinde gitmiş ama dışarıda başarı elde edilememiş. Niye? Bunlar ayrı ayrı kümeslerde beslenmesi gerekiyor. Arkadaşlar götürüp kendi merakı olan kuşların içine salmışlar. Ama dişisi ölmüş, ama erkeği ölmüş. Dolayısıyla devamını bulamamış. Bir başka kuşula kırmış, eşitmiş. Yani nesli düzgün sadece Konya'da var. Şimdi ben mesela Edirne Kapı Güvercin Pazarı'na ara ara gidiyorum. Mesela Adana'ya gittiğim zaman Adana Güvercin Pazarı, farklı memleketler, Gaziantep, Nizip, Urfa, çok güvercin pazarına gittim. Hiçbirinde daha ben bugüne kadar Selçuklu güvercini görmedim. Ne satılırken sadece İstanbul'da Edirne Kapı'da bir koleksiyoner amcamız vardı. Ben dedi 6 tane çok özel besliyorum dedi. Şu grilerden. Evet, onlardan, enseli gök. Evet, enseli gök diyorsunuz. Doğru. Onlardan saray bunları özel beslemiş. Selçuklu, Osmanlı'nın sultani tavukları gibi. Saray bunları özel besliyor. Kendine özel, dışarıya yaymıyor. Böyle beğendiği, sevdiği, saraya yakın bir aile varsa hediye ediyor. Öyle olunca da çok fazla yayılmıyor. Siz mesela bu Selçuklu güvercini beslemeyi kimden gördünüz, devam ettiriyorsunuz? Rahmetli dedemden bizim yıllardır evimizde hep vardı bu. 2000'de rahmetli olunca dedem, 2000'den sonra da biz devam ettirdik. Bu kümesi yaptık. Dolayısıyla 2000'den bu tarafa da biz devam ediyoruz şu an. Peki
Dedeniz size bu güvercinlerle alakalı ne anlatıyordu mesela? O bahsediyor muydu? Selçuklu'dan beri beslenirmiş bu evladım diyor muydu mesela? Tabii rahmetlik bunu ilk zamanlar Hazreti Mevlana Konya'ya getirmiş. İlk o zamandan bugüne kadar Konya'mızda bu kuş hep beslenmiş. Hazreti Mevlana getirmiş diye mi anlatıyorlardı? Tabii. Müthiş. Tabii. Yani şimdi biz mesela Anadolu'da kangal gibi, Anadolu çoban köpeği gibi, akbaş gibi cinsler besliyoruz. Bunun mesela Orta Asya'dan Türklerle Anadolu'ya geldiğini biliyoruz. Mesela Mevlana getirmiş, çok müthiş bir şey. Afganistan'dan Moğol istilası önünde Anadolu'ya gelmiş alimler bunlar mesela. Çok enteresan. Yani Mevlana ile bu güvercinin özdeşleştirildiğini söylüyorsun. Tabii doğru. Peki Doğru. Selçuklu Sarayı'nda beslenirdi, sultanlar bunu beslerdi, hediye ederdi gibi böyle bir şey duydunuz mu hiç? Tabii hep bunları hep duyduk biz dedelerimizden oturduğumuz zamanlar. Onlar da dedelerinden duymuşlar. Yani bu kuş sürekli yıllardır Konya'da hep sirkülasyon ederek bugüne gelmiş. Ama bugün kaç kişi var derseniz 40 kişi ya çıkar ya çıkmaz bunu besleyen. Bu kuşu besleyen. Evet. Koca evet. Konya'da. Tabii koca Konya'da. Ben bu videoyu biraz da bundan yapıyorum. Bakın bu kuş bizim tescilli özel kuşumuz. Nasıl ki biz Alaaddin Keykubat'ı çok seviyoruz, Selçuklu Sultanı. Osmanlı gibi Selçuklu bizim bir devletimiz. Ve onlardan bize kalmış bir marka Selçuklu kuşu. Ve bu yeniden yayılmalı. Devletin bu kuşla alakalı çiftlikleri olmalı. Sahip çıkılmalı. Yani ben mesela Konya'da Meram Belediyesi ya da merkez belediyeler Konya ile alakalı kataloglar yaptığında ben bu kuşu görmeliyim. Şimdi mesela bu anlamda yetkililerin bir sahip çıkması var mı? Hayır kesinlikle yok. Mesela birkaç kere biz böyle uğraştık kendi çapımızda. Ya bu işte bu kuş çok eski bak daha bu zamandan bugüne gelmiş gibi. Ya kuş değil mi denildi yani böyle üstüne düşen olmadı. Olmaz. Olmadı. Üstüne Ya bugün düşen olmadı. bak Ankara diyoruz, Angora. Ankara'nın tavşanı Angora. Ankara'nın tiftik keçisi, Ankara'nın kedisi. Adam sahip çıkıyor. Ya da Van'ın işte kedisi. Yani Selçuklu'yla koskoca bir devletle özdeşleşmiş. Bir de yani şimdi Mevlüt abi Kubat-Abat Sarayı'nda bunların resimleri var. Kubat-Abat'ın Çinlerinde ayrı, alçı süslemelerinde ayrı. Bu güvercinden yağ sıtılmış. Öyleyse bizim bunu hakikaten soyunu devam ettirmemiz lazım. evet. Bunun için de bizim bugün sizden bu kuşu öğrenmemiz lazım. Elimden geldiği kadar neyse gereken izah edeyim sizlere ben. Şimdi bilmeyen bakıyor Eyüp Sultan Camii avlusunda da güvercinler var. Bakıyorsun işte güvercin. Ama şimdi bunların 100 çeşidi var. Mardin güvercini farklı, şebap diyorlar farklı, Bağdadi farklı. Ben tarihi kökenli olanlara çok ilgi duyuyorum ve yaşatılmasından yanayım. Sizden bugün bunu dinleyelim. Şimdi toplamda kaç çeşit Selçuklu güvercini var? Şimdi toplamda 4 çeşit güvercin var Selçuklu güvercini. Nedir? Enseli gök, enseli kara, enseli ak çopur. Dişisi çopur, kendisi ak olur. Kümesin içinde konuşabilir miyiz? Tabii. Hay Tamam. buyurun. Bu arada şurayı Buyurun. bir göstermem lazım. Ben böyle bir manzara hiçbir yerde görmedim. Böyle bir cam mekan yapılmış. Bu özel bir cam galiba Tabii değil mi? özel kırılmaz cam. Cam var, cam mekan var. Bakın burada böyle bir oturma grubu var görüyorsunuz. Misafirlerimiz var gösterebiliriz. Bak böyle misafirler oturuyorlar. Herkes yani millet böyle çayını alıyor içerken böyle güvercinleri mi seyrediyor? Evet. Böyle akvaryumda balık izler gibi ya. Televizyonda film izler gibi. Ben çok beğendim. Yani şu manzarayı özellikle görmenizi istiyorum. Niye? Güvercine verilen kıymeti görüyorsunuz. Ya bu kadar insan oturuyor, muhabbet ederken bir yandan da kuşları seyrediyorlar. Yani başka bir yer olsa millet bu vitrine başka şeyler koyar yani. Vitrine canlı güvercin konulmuş. İşte Mevlüt Ağa gibi sahip çıkmamız lazım ki bu kuşlar korunsun. Buyurun. Gelin buyurun. Allah'ım bu nasıl bir tatlılık ya. Şimdi Abi buyurun söz sizde. hocam bunlar bizim Konya'mızın en özelliği ve güzelliği olan güvercin bu. Enseli gök dediğimiz bu. Enseli gök. Enseli gök. Bu arada enseli bunu özellikle ben Mevlüt abiden açıklamasını isteyeceğim. Ense deyince bizim aklımıza şu ense geliyor. Yani kuşun şurası. Ama siz ense derken şurayı değil kuyruğu kastediyorsunuz Kuyruğu yani değil mi? aynen kuyruğu. Ha. Yani şu kuyruk kısmı enseli. Eski adamlar enseli derdi. Ha. Ama şimdiki yeni nesil Selçuklu güvercini diyor. Evet. İsmi değiştirildi bir nevi. Ama Konya'mızda ismi hala enseli. Enseli besliyorum. Selçuklu güvercini bilen az. Anladım. Eskilerde. Evet. Enseli. Enseli. Bu güvercin enseli gök dediğimiz bir güvercin. Bu güvercinin kuyruk yapısı böyle bak
güzel kendiliğinden kıvırcık olacak. Bu şu kuyruk fitillerinin siyahlığı, bak uçları gök, kuyruk fitilleri siyah olacak. Baktığın zaman şu gözlere bak, küflü peynir gibi. Yani küflü peynir ne demek? Gök siyah çimkeleri var içinde. Gözün içerisinde. He, gözün bak aynı kendi renginde gözü ama siyah çimkeleri var. Bu enseli gökün gözleri güzel küçük olur böyle. Enseli kara gibi iri gözlü olmaz. Ayaklarında paçası var mı? Ayaklarında 3 yaprak paça böyle Bütün paçalar. Selçuklu güvercinleri paçalı mıdır hepsi? Tabii paçalı. Ha. Bunun çıplak olmaz ve böyle 3 yaprak paça olacak paçalar. 3 yaprak ne demek? 3 yani yaprak. bak 1, 2, 3 yaprak yani şöyle yana kıvrılmış olacak. Ha. Bıyık gibi yana kıvrılmış olacak. Bu çok güzel bir özellik yani. Şu bayağı bir özellik yani. Evet şu yanlara doğru değil mi? Böyle Evet aşağı yanlara doğru sarkıyor. böyle 3 yaprak paça olacak. Renginde böyle leke olmayacak. Kanatlarında, kapağında, kuyruğunda beyaz olmayacak. Bu kuşun güzelliği 9 vasfı var. 9'u da var bu kuşta bu. Vasıfların 9'u. Nedir vasfı? Bak bu kuyruk fitillerinin siyah olması. Renginin açık olması. Ağzının tok. Gözlerinin küçük ama küflü peynir renginde olması. Şu önünde morluğu, kızıllığı olmaması. Bu çok beyaz da olmaz. Çok beyaz da olursa o zaman enseli ak karışım olur. Yani gök deyince gök rengi bak böyle çok beyaz olmaz yani. Toplamda kaç çeşit böyle renk varyasyonu olan Selçuklu güvercini 4 tane. var? 4. Hepsinin kuyruğu böyle. Tabii hepsinin kuyruğu böyle. Kuyrukları Aynı böyle. böyle. Gagalar, kafa yapısı, paçalar. Hep aynı. Hepsinde aynı. Hep aynı. Sadece renkleri farklı. Renkleri farklı. Renk deyince bir tanesi bu. Adı enseli gök. Enseli gök bu. Enseli gök. Şimdi ben size bir de enseli kara göstereyim. Tamam olur. Çok tatlı ya. Yani süs güvercini kostüm kuşu diyorlar değil mi? Şöyle öbür Oraya kümese geçelim. geçelim. Buyurun. Gelin buyurun. Şimdi hocam şöyle çekelim. Gelin buyurun. Şimdi bu da enseli kara dediğimiz bir kuş. Bunun boynu böyle uzun olacak. Dıktığı tok ve beyaz olacak. Bak gözleri aynı. Bir dakika. Dıktığı ne demek? Şu yani gagası. Gagasın gagası. Gagası. Ha dık anladım. Gagası beyaz olacak böyle. Gözleri enseli karanın iri ve böyle yeşilimsi, siyah çimke bak. Yani göz çerçevesi az önce göğün küçüktü. Bak bunun göz çerçevesi çok iri. Göz çerçevesi iri olacak. Böyle arkası dolma olacak, dolma. Yani şöyle arkası, bunun aslında eski adamlar bir açık ense, bir dolma. Yani erkeğe dolma, dişisi açık ense. Açık enseyle dolma eş olduğu zaman covuk dediğimiz bu kuş. Yani kuyruğu şöyle kuş doğmaz o zaman. İkisinin de kuyruğu böyle dolma olursa o zaman covuk çıkar. Yani çıkma olasılığı fazla. Ha mesela üstü telli. Üstünde bir teli varsa siyah çok orijinal bir kuş demek yani. Telden Veya kastınız yanında nedir? bir tane şu siyah. Telden, ha, Siyah. Ha Siyah. kenarda bir tane. Aynen. Allah Allah. Bütün kuyruk beyaz. Evet. Kenarlarda böyle siyah var. Bir tane tek bir tane. Bu bir özellik yani. Evet çok güzel bir özellik. Mesela bak ben bunun bir de südak kuyruğunu vereyim size. Çok güzel kuşlar ya. Hayır hani Selçuklu güvercin olması bizim için zaten çok kıymetli. Bak. Ama Bu da südak kuyruk. Hiç siyahı yok. evet doğru. Ve açık Siyahları ense bak. yok. Açık ense. Yani Dayenik'in arkası doluydu. Açık ense ne demek? Yani tam dolu değil. Ha tam dolu Tam değil. dolu değil. Az önceki daha yoğundu. Tabii daha fazlaydı. Mesela şöyle söyleyeyim. Bunun 27 kuyruğu var, onun 33 kuyruğu vardı. Böyle ama bak boynu selbest, çok selbest, Şimdi ben uzun. mesela bakıyorum tepelik görüyorum. Ha, Bu arkasında tepeliği de var Tabii değil mi bunların? takkalı. Bu takkalısı. Takkalı Ha, diyorsunuz bu buna. takkalısı. Arkadan takkalı. Takke, Ha. tepe Bunun anladım. bir de dabak olanı var. Ben size o dabak olanını göstereyim. Tabak da arkada tepesi olmayan. Bak bu terminoloji çok önemli. Konya terminolojisi. Evet bak. Aynı dediğim gibi. Kuyruğu dolma. Sadece üstü telli bunun. Yani siyah bir tane teli var. Bak bunun tepesinde takkası yok. Evet. Tabak takka düz.
İki türlü oluyor. Heh, düz. Bir Ama de boynunda da böyle çok tatlı renkler var. tabii. Yeşil ve kırmızı böyle gerdanları güzel olur. Gerdanları çok He. renkli ya. Pembeler, Evet. pembeler böyle değişik. Ha bak bunların hep paçaları 3 yaprak paça. Yani bu paçasız bu kuşlarda paçasız kuş olmaz. Peki Bunlar böyle. gagaları küçük, yavrularını rahat besleyebiliyorlar mı? Tabii besler. Sıkıntı yok. Hayır. Peki genelde yazın mı yapıyorlar yavrularını? Tabii bu mevsim dinlenme mevsimi. Aslında dişi erkeği ayırmamız gerekiyor. Bu sene havalar tam bozmadığı için ayırmadık. Ne yapıyoruz? Erkekleri bu tarafa, dişileri bu tarafa ayırıyoruz. Dişi erkek ayrılıyor. Baharın Nisan ayında Bir araya getiriyoruz. bir araya getiririz. Hepsi tekrar kendi eşini bulur. Nisan'da başlayıp üreme hangi aya kadar sürüyor? İşte bu 11. ayın sonu 12. aya kadar sürer. Peki bu aylarda bir dişi erkek bir çift kaç ağız yavru yapıyor? Eğer çok iyi bakılır, çok randımanlı yavru verirse 18 tane yavru verebilir bir çift. Ay maşallah. Evet, Hep evet. ikili ikili yapıyorlar Tabii değil mi çift yavrularına? çift Güzel. yapar. Çift yapar. 2-2. Evet. Ama üretim zor galiba. Ha, Ben evet. bakıyorum. Mesela siz lazım, yani mesela konuşuyoruz mesela bu Selçuk güvercin besleyenleri. Yani böyle çok aşırı üretemediklerinden şikayetçi. Doğru. Mesela bu enseli kara benim bu sene şansım tuttu. 80'e yakın yavru aldım. Eşe dosta hep faydalandırdık. Çok güzel. Ha enseli gök var. Bak enseli gökten de bir tane tek yavru alabildik. 6 çift kuştan. Yani yavru alamadık. Onun sebebi neydi? Yani o Yani yıla özel kuşların mi? çok genç olması birbirlerine çarptı, böyle oturmadı, yuvaya oturma. Yani nedir? Bugün yeni evlenen bir çiftle 30 yaşındaki bir çift bir olur mu? Birbirlerine daha ısınırlar. Doğru. Daha yani böyle genç olmasından hırçınlıktan yavrular yumurtaları Yani dönmedi. üretimde olgun yaşta olan çiftler daha mı verimli? Tabii daha verimli. Birbirlerini iyi tanıdıkları Tabii için. daha. Eş tutmaları nasıl? Birbirle eş sadakatleri. Yani birbirlerini buldukları zaman bir daha bırakmıyorlar. Hayır bırakmazlar. Sen ister de ayırmak istersen mesela ben ne yaptım? Bak şu bir çifti gögü eşten ayırdım. Bunun erkeği bu tarafta. Bunların eşi yavrularını istediğim randımanda alamadığım için eşleri değişmesi için bu tarafa ayırdım bunları. Yani bunun eşini biz değiştiririz. Kendileri değişmez. Değiştirmezler. Kendileri değiştirmez. Sadakatliler Evet, birbirlerine. doğru. Peki bunların böyle bir takım hastalıkları oluyor mu? Ya da bakarken Selçuklu güvercinde neye dikkat etmemiz lazım? Ya şimdi şöyle bak biz bu yuvaya kolayla insan girmez. Yabancı kuş hiç girmez. Yabancı kuş yıllardır bizim kümesimize girmez. Yılda 2 sefer nizami aşılarını, 4 aşamalı aşılarını yapıyorum ben. Avrupa'dan gelen, Hollanda'dan gelen aşılarını, otomatik innem var, yaparım kendim aşılarını. Dolayısıyla ayda bir vitaminlerini, ondan sonra böyle mineral, vitamin hepsini nizami bakımı düzgün oldu mu hastalık bize uğramaz elhamdülillah. Ama buraya değişik değişik yuvalardan kuş girip çıksa farklı yuvalardan hastalık gelir. O zaman da hastalığın önüne geçemez. Evet. Yapmış olduğun aşı da boşa gider dolayısıyla. Evet. Şimdi bizim yapmış olduğumuz aşı 4 aşama, ne gözlerinde sulanma var. Bak kuşlar gayet sağlıklı, sıhhatli. Niye? Bir yabancı kuş girmediği için, 2 bakımları nizami düzgün yapıldığı için. Yemleri saatinde verilir. Karınlar tok bakıyor. Yani karınlar tok. Yemlikte devamlı yem bulunduruyor musunuz? Hayır saatinde veririz. Mesela akşamleyin her gün 6'da gelememiş olsam bile eve telefon açarım. Evde çocuklar yemlerini dökerler. Ölçüleri var burada. Yemlik ölçüleri var. Hepsinin yemlikleri dökülür. Yem olarak sırf buğday vermiyorsun. Hayır 26 çeşit yem var. Ben Karışık. yemi göstereyim karışık tabii. Çok güzel. Tabii. Bu arada uluslararası arenada bu kuşlarla alakalı yani istatistiklerde 1980'lerle 90'larda Almanya'da 2 kuş fuarında Nürnberg ve Stuttgart'ta Selçuklu güvercinleri birebir fuarda gösterilmiş, kataloglarda sunulmuş, literatüre girmiş kuşlar. Yani bunu anlatırken hani Konya'da kafamıza göre biz bunlara Selçuklu demiyoruz. Tarihten bu yana Konya halkı bunların Selçuklu güvercin olduğunu biliyor. Selçuklu Sarayı'nda beslendiğini biliyor. İşte Mevlüt abi dedi. Biz Mevlana'nın getirdiğini biliyoruz dedi. Yani Selçuklu sultanları, Selçuklu tarihiyle bu kuşu dedeleriniz zaten özdeşleştiriyor öyle mi? Tabii kesinlikle. Mesela eskiden oturmalar olurdu şu pandemiye kadar. Cumartesi oturmaları derdik biz buna. Mesela benim yaşımın çok üstünde hacabeler, dedelerimin arkadaşları, kışın arabaşı çorbalar olur. Yazın böyle çetnevür türü. Her hafta birimizin evinde otururuz. Böyle sırayla oturduğumuz yerde
ev sahibi kuşları sürekli getirir. Kümeste ne kadar kuş varsa var. Allah Allah. Tabii. Herkes bunun dıkkasında şu var. Misal bunun işte kanadında bu var. Şu hatası var. Şununla şunu eşitsen şu olur. Yani herkes yorum serbest kuşta. Çok güzel. Öyle. Böyle herkes ya filanda bir kara var. Onu alsak da filandaki karayla eşitsek Allah filan yavruyu Allah. alsak böyle hayalleri var. Daha güzel var. olur. Daha verimli olur. İşte onun ırkı filandan geldiydi bir zamanlar. Buradaki en önemli olay ne? Irk çok güzel takip edilir bizim. Mesela benim dedem rahmetli Çolak Ahmet derlerdi. Gök bizim Konya'da herkes bilir. Çolak Ahmet'in gökleri dediğin zaman bu kuşu besleyen hepsi bilir. Mesela Kürdamet, bu takkalı karalar. Kürdamet dediğin zaman herkes bilir onun kuşunu. Yapısından bilir. Eline bir meraklı adam aldığı zaman bu Kürdamet'in cinsidir. Bu işi bilip besleyenler bilir kimden geldiğini kuşun. Çok güzel. Peki şimdi biz şu ana kadar 2 cins Selçuklu güvercini gördük. Toplamda 3 çeşit var değil mi? Bir de burada şimdi taklambaçlar var, ben size göstereyim. O da mı Selçuklu güvercini? O da Selçuklu kuşu. Tamam. Bir de onu konuşalım. Hay. Buyurun. Şu tarafa geçiyoruz. Şimdi hocam bunlar taklambaç dediğimiz bir ırk. Bu kuşların 9 tane vasfı var. Nedir vasfı? Böyle kuyrukları gama gibi olacak. Böyle şöyle kuyruklu olmaz. Kuyruğu gama gibi olacak. Kanatları kuyruğunun altında böyle dururken böyle duracak. Allah Allah. Boynu böyle selbest olacak bak. Selbest. Gözleri aynı muhabbet kuşu gibi bak. Hiç Çok değişik şöyle bir kenarında güvercin. yırtık yok bak. Şöyle yırtık olmaz bak. Şöyle yırtık oldu mu 5 kuruş gitmez yani. Allah Allah. Yani ırkı bozulmuş bir kuş demektir yani. Böyle paçaları 3 yaprak paça olacak. Ondan sonra boyun böyle selbest olacak bak. Ağzı tok. Bu da taklambaç dediğimiz kuş. Bu da mı Selçuklu kuşu? Selçuklu kuşu. Bir de bunun şuradan kesme kara kuyruk olanı var. Şurası siyah. Bir de çallı olanı var. Siyah beyaz. 3 tane rengi var bunun. Şunun. Kendi sınıfında taklambaç dediğin zaman 3 rengi var. Bende tek rengi var. Sade beyaz olanı. Taklambaç takla atan anlamında değil Bu değil mi? taklambaç denir buna. Piriştikka. Bu havada uçarken böyle daire çizerken böyle şöyle dönerek daire çizer. Bunun oynamayanı hiçbir işe yaramaz yani. Takla atmayanı bir işe yaramaz. Taklambaç değildir o. Nedir? Hünkârı kırmasıdır, güllüdür. Yani özelliği olmayan bir kuştur eğer bu takla atmazsa. Bunun özelliği bu yani. Bunun özelliği de İsim bu. orada. Ve 3. çeşit Selçuklu güvercini de bu oluyor. Bende 3 çeşidi var. Bir de bunların aynı enseleri böyle göklerin arkası gibi süt beyaz çopur olanları var. Dişileri çopur olur, erkekleri beyaz olur. O ırk bende yok. Evet. Şu an bende yok Şu ama an- Konya'da var. Bu videoda göremediğimiz bir tek o var. Bir tek o var. Tip olarak az önce baktığımız gibi kuyrukları yani enseleri kabarık Aynen. ama sadece renkleri Beyaz. Renkleri Süt beyaz. beyaz, evet. O şekilde var. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim abiciğim. Yani Mevlüt abiye çok teşekkür ediyoruz. Bakın biz Selçuklu'yu, Osmanlı'yı, Memlüklü'yü, Karahanlı'yı, Gazneli'yi bunlar bizim atalarımız çok seviyoruz. Onlardan bize kalmış nadir medeniyet unsurlarına sahip çıkmak istiyoruz. Bunların korunmasını, kullanmasını istiyoruz. Başta Konya'daki belediye başkanlarımız, Konya valisi, buradaki yerel yönetimler, Konya milletvekilleri, başta onlar olmak üzere Türkiye'nin genelinde Selçuklu'yu seven bütün herkes, güvercin sevenler özellikle lütfen bu kuşa sahip çıkalım. Bakın Mevlüt abiyi de dinledik. Bugün Konya'da toplasanız yaşı bir hayli 40'ın 50'nin üzerinde 40 kadar hayvansever besliyor bu güvercinleri. Yani eğer gençler özellikle yerel yönetimler bu hayvanlara sahip çıkmazlarsa belki gelecek yüzyılda Selçuklu güvercin diye bir güvercin olmayacak. Olmasını istiyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Selçuklu'nun Kubat Abbas saraylarına, Keykubadiye saraylarına yansımış, çinilerine, alçılarına yansımış bu kuşun canlısı hala elimizin altında. Mevlana zikrederken huhularıyla, gurgurlarıyla, kanat çırpmalarıyla eşlik etmiş bu kuşların hala aramızda olduğunu biliyor ve hep aramızda olmasını istiyoruz. Onun için lütfen yetkililer, etkililer, meraklılar bu kuşa sahip çıkalım ve bu kuşların şahsında Selçuk'un o büyük medeniyetini unutmayalım.